Arkadaşlar merhabalar. Excel eğitimimizin 7. videosundayız. Artık temel matematiksel işlemler yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla hemen başlamak istiyorum. Öncelikle ben buraya hangi matematiksel işlemin yani sembolün hangi anlama geldiğini ki hepimizin de genelde bildiğini düşünüyorum. Ama bilmeyenler için hangi anlama geldiğini yanına bu şekilde yazdım. Ve bu kaç tane? 6 tane işlemle örnekler yapacağız. Hemen başlamak istiyorum ama başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum ki biliyorsunuz matematikte çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarmadan önce yapılır. Ya da matematikte bir parantez içinde bir işlem varsa o parantez içindeki işlem önce yapılır, sonra dışındaki işlem yapılır. Tüm bunlar Excel'de de geçerli arkadaşlar. Ama tüm bunların olmadığı, yani çarpma bölmenin öncelik olmadığı, hepsi toplama çıkarmaysa ya da hepsi sadece çarpma bölme ise ya da bir parantez yoksa yazdığımız bir matematiksel işlemde Excel her zaman tüm işlemleri soldan başlayarak sağa gidecek şekilde yapar. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ve şimdi gelelim herhangi bir tane bunlarla ilgili işlemler yapalım. Ve hatta yanına yapayım. Ve arkadaşlar tüm matematiksel işlemleri yaparken ve ileride yazacağımız tüm formülleri yazarken de hepsi her zaman bir hücrede eşittir işaretiyle başlar. Yani ben buraya bir toplama işlemi yapacağım ya şu an. Eşittirle başlamak zorundayım. Neyi toplayayım arkadaşlar? 100 artı 1000'i toplayayım. Enter'a basıyorum. 1100 dedi. Ne yaptım ben burada? Sadece eşittir dedim. 100 yazdım. Artı yazdım. 1000 yazdım. Çıkarma işlemini yapalım. Eşittir diyorum hemen buraya gelip. 1000 diyorum. Eksi diyorum. 100 diyorum. Enter'a basıyorum. 900'ü bana döndürdü hemen. Hemen yine bölme işlemini yapalım. Eşittir diyorum. 1000 diyorum. Bölü 100 diyorum. Enter'a basıyorum. 10 bana döndürdü hemen. Nasıl ben burada hücreye çift tıklayıp ya da hücreye gelip direkt eşittir'e basıp içine bir şeyler yazabiliyordum. Aynı şekilde biliyorsunuz ben bunu formül çubuğuna giderek de yapabilirim. Buraya bu sefer yazmak istiyorum. Eşittir diyorum. Çarpma işlemi 1000 çarpı 100 diyorum. Bana döndürüyor arkadaşlar. Eşittir. Üst alma işlemini yapalım hemen. 100 üssü bakın oradaki şuradaki işaretleri kullanıyorum farkındaysanız. 2 diyelim. Enter'a basıyorum. Bana hemen döndürdü. Ve yüzde. Arkadaşlar yüzde işlemi Excel'de biz biliyorsunuz yüzde işaretini normalde sayıların soluna koyarız. Ama bir yüzde işlemi yapmak istiyorsak Excel'de her zaman sayının sağına koymalıyız. Bakın 1000'i yazdım. Ondan sonra yüzde işaretini koyuyorum. Bunun yüzdesini alacak ve bana 10 döndürdü arkadaşlar. Peki ben böyle elimle manuel yani tek tek sayıları yazarak işlemler yaptım burada. Ama her zaman bu şekilde elimle mi yazacağım? Yani çok fazla veri olduğunda da bu şekilde mi yapacağım? Tabii ki hayır arkadaşlar. Ne yapacağım? Diyelim ki şuraya yine 1000 ve 100 sayılarını yazalım. Diyelim ki bu hücrelerde ya da daha farklı bir sayı yazalım. Böyle atayım 2 tane sayı. Hatta şöyle 3 tane böyle sayı. Ben şimdi her seferinde buna bakıp tek tek yazmakla mı uğraşacağım? Tabii ki hayır arkadaşlar. Şunu şöyle yan alalım. Onun altına yine yapıştıralım. İşlemlerimizi yapalım. Bunu nasıl yapıştırdığım ve yapıştırma seçeneklerini de ileride anlatacağımız bir video olacak. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Şimdi bu her işaretin altına ben bunlarla ilgili bu işlemleri yapacağım. Ama nasıl yapacağım arkadaşlar? Hemen eşittirimi koyuyorum. İlgili hücreye geliyorum. Ben bunları toplamak istiyorum. Tek tek böyle 35.000 ya da 358.000 mi kaç? 3.589.000 falan filan diye böyle tek tek bakıp yazacak mıyım? Hayır arkadaşlar, ne yapacağım? Gideceğim mouse'umla. Bakın bu hücreyi seçeceğim. Ne yaptı bana? Eşittir yazdıktan sonra bakın E3 dedi. Ben bunu seçtikten sonra buraya E3 geldi. Neden? Çünkü ben E3 hücresini seçmiş oldum. Artı dedim. Bunun altında hangi hücre var arkadaşlar? E4 değil mi? Hani sayılar E sütunundayız ve sayılar ilerleyecek 4, 5, 6 diye. Ben bir altındaki hücrenin E4 olduğunu biliyorum ya da toplayacağım hücrenin. Ben bunu seçmek yerine mouse'la elimle de yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. E4 yazıyorum bakın. Büyük harfle yazayım aynı olsun. E4 yazıyorum. Bakın altındaki hücreyi seçti. Artı diyorum. Bir altındakini de seçiyorum. Bu sefer mouse'la Enter'a basıyorum. Bakın bana hemen döndürdü. Peki ben bu işlemi kontrol etmek istiyorum, toplama işlemini. Nasıl kontrol edeceğim? Yani bu arada Excel tabii ki işlemlerde asla hata yapmaz. Sadece belki ben yanlış bir hücreyi seçtim. Bir yanlışlık yaptım. Olabilir. Bakın burayı seçiyorum. Durum çubuğunu anlatırken demiştim. Buradaki kısa yolları aktif edersek belli başlı kontroller yapabiliriz diye. İlk yeri geldi mesela. Bakın burayı seçtiğimde ben bu 3 tane topladığım hücredeki sayıları aşağıda benim durum çubuğunda özelleştirip açtığım
toplam, maksimum, minimum kaç tane saydığı, kaç tane değer olduğu ve ortalama değerleri çıkıyor. Bakıyorum sum yani toplam değeri sayıyla aynı mı benim topladığım değerle? Evet, aynı arkadaşlar. Dolayısıyla kontrolümü de bu şekilde yapmış oldum. Geliyorum aynı şekilde çıkarma işlemini yapıyorum. Geliyorum bundan eksi diyorum. Mouse'la yine bunu seçiyorum. Hatta bir tane daha bunu da çıkaralım. Eşit eksi diyorum. E5'i de seçiyorum. Enter'a basıyorum. Direkt çıkardı. Bölme işlemi için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Seçiyorum, bölü diyorum. Bu sefer elimle yazayım. E3'ten sonra neydi? E4'tü. Yazdım, Enter'a bastım. Bakın hemen döndürdü. Ve çarpma yani diğerleri için de aynı şekilde aslında. Hemen onları da yapalım. Eşittir. Seçiyorum, çarpı diyorum. Buna basıyorum. Bakın tek tek mouse'la seçiyorum. Sadece araya hangi matematiksel işlemi yapacaksam onun işaretini ben koyuyorum. Yine aynı şekilde E5 miydi? E5'ten başlayalım. E5 üssü diyelim. 2 diyelim. Elimle 2 yazmak istedim. Yani buradaki değerler çok yüksek çıkacak. O yüzden 2 yazmak istedim elimle. Karesini almak istiyorum 485'in. Enter'a bastım. Hemen döndürdü. Ve yüzde için de aynı şey geçerli. Eşittir diyorum. En üstteki sayıya basıyorum ve demin de dediğimiz gibi yüzdeyi sağ tarafına yazıyorum. Yazdım. Enter'a bastım. Bakın. Bölerek bana yüzde ifadesini getirdi arkadaşlar. Peki bu işlemleri ben hep arkadaşlar aynı sayfada mı yapmalıyım? Yani sadece buradaki verileri bu sayfada mı işleyebilirim? Hayır. Ben bir sağda yeni bir sheet açıp, yeni bir sayfa açıp arkadaşlar bu sheet 1'deki verilerle ilgili yaptığım matematiksel işlemleri bu sayfaya döndürebilir miyim? Yani bu sayfada görüntüleyebilir miyim? Tabii ki görüntüleyebilirim. Ne yapayım? Şuraya bir sonuç yazayım, eşittir diyeyim. Yani sonucu şu hücrede görmek istiyorum. Eşittir diyorum arkadaşlar. Gidip nasıl aynı sayfadayken o hücreyi seçtim. Bu sefer de önce o sayfaya gidiyorum. Yani sheet 1'e verinin olduğu sayfaya gidiyorum. Sonra hücreyi seçeceğim. Bakın ben bu sayfaya bastıktan sonra şurada formül çubuğunda benim o hücreye yazdığım formülü görüyorduk bildiğiniz gibi. Bakın sheet 1 dedi, bu sayfanın ismini verdi. Yanına da ünlem işareti koydu. Bu ne demek arkadaşlar? Ben sheet 1'deki bir hücreye gidiyorum demek. Seçiyorum arkadaşlar E3 hücresini. Bakın sheet 1'deki E3 hücresini seçtin sen diyor. Yani ben 100 tane sheet sayfa açtıysam eğer direkt buraya E3 yazarsam ben hangi sayfadaki E3 olduğunu bilemem. Yani Excel bunu bilemez. Bulunduğun sayfadakini işleme alır. Ama ben eğer sayfa 1'dekini işleme almak istiyorsam bu şekilde sayfanın ismini yazıp sayfa her neyse yanına ünlem koyarak bunu yapabilirim. Artı diyorum. Yine aynı şekilde bir aşağıdakini seçelim. Zaten ben bu sayfadayken bakın seçince direkt zaten sheet 1'de olduğum için bu hücrenin isminin yani E4'ün isminin başına da sheet 1 ünlemi direkt kendi koydu zaten. Enter'a basıyorum. Bakın bana aynı sonucu döndürdü arkadaşlar. Peki bunu diğer işlemler de içinde yapabilir miyim? Evet, tabii ki yapabilirim. Peki arkadaşlar ben biliyorsunuz ilk videolarda Namebox'ı tanıtırken yani tanıtım videosunda arayüzün Namebox diye bir yer olduğunu ve bunun hücrenin ismini verdiğini, bize tıkladığımız hücrenin ismini verdiğini söylemiştim ve buradan hücrelerin isimlerini değiştirebileceğimizi belirtmiştik. Yani atıyorum ben şu iki hücrenin ismini değiştirmek istiyorum. F12 ve bir altındakine F13 hücresi. Bu hücrelerin ismini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ne olarak değiştirelim? Öncelikle bir tane veri girelim. Yine 1000 ve 100 girelim mesela. Ben bu 1000 yazan hücrenin yani F12 hücresinin şu alt kutusunda da gördüğüm gibi ismini ne yapmak istiyorum? Bir şehir ismi yapayım. Bursa yapayım arkadaşlar. Yazdım bu alt kutusuna. Enter'a bastım. Bakın ben hala bu hücredeyim. Normalde gördüğünüz gibi F12 hücresindeyim. Ama buraya geliyorum. İsmini değiştirdiğim için Bursa. Bir aşağı tıklıyorum arkadaşlar. Bunun ismini de ne yapalım F13'ünde? Siliyorum. Çanakkale yapalım. Çanakkale yazdım. Enter'a bastım arkadaşlar. Bakın bu hücrenin ismini de ben Çanakkale olarak değiştirdim. Alt kutusunda görebiliyorum. Şimdi ben bu hücrelerin biliyorsunuz yani formülü yazarken eşittir koyup ben hangi hücrenin hangi hücrede hangi isimdeki hücre olduğunu biliyorsam elimle yazabiliyordum. Şimdi ben buradaki hücrenin isimlerini de bildiğime göre ben bu isimleri kullanarak bu sefer işlemi yazabilir miyim buraya? Tabii ki de yazabilirim. Eşittir derim. Ne demiştim? Bursa. Bakın hemen altında named range diyor. Yani bu bir isim verdim ve bu isimler burada çıkıyor diyor. Ben Bursa yazdığım için tabii ki Bursa'yı yani B, U, R ile başlayan isimleri sıralayacak. Eğer başka bir yere de bununla başlayan bir isim verdiysem. Ve ben taba basarak bakın Bursa'nın üstünde ya taba bastım ve Bursa seçildi. Artı diyorum arkadaşlar. Neyi seçecektim? Bakın Ç'ye bastığım anda zaten altta bana isim verdiğim hücrelerin isimlerini alt alta sıralayacak. Yani birden fazla olsaydı böyle gezinebilecektim ben burada ve istediğim ismin üstüne geldiğimde taba basıp seçebilecektim. Bakın taba bastım, Ç yazıp taba bastım seçili olduğu için Çanakkale'yi bana getirdi. Enter'a bastım. Arkadaşlar 1100'ü seçti.
Yani direkt ben bu hücrelere ya da bir alana isim verip bunu yapabilirim. Peki bunu diğer yani Sheet 3'te başka bir hücrede yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Ama bu sefer benim bir üstte yaptığım gibi böyle Sheet 1'deki Bursa hücresi dememe gerek yok. Çünkü zaten Bursa isimli bir hücre sadece Sheet 1'de var. Başka bir yerde yok. Değil mi? Yani ben burada Sheet 3'te Bursa diye bir hücre tanımladım mı? Hayır, tanımlamadım arkadaşlar. Dolayısıyla ben yine aynı şekilde buraya gelip yani başka bir sayfada herhangi bir hücreye eşittir yazıp ben buraya Bursa dersem yine Excel aynı Bursa'yı karşıma çıkaracak. Yani Sheet 1'deki Bursa hücresini karşıma çıkaracak. Taba basıyorum aynı şekilde. Artı diyorum. Bakın Ç'ye basıyorum, yine bana çıktı Çanakkale. Taba basıyorum ve Enter'a basıyorum. Bakın 1100'ü getirdi. Yani eğer ben hücrelerin isimlerini bu şekilde özelleştirip toplarsam, Excel'in hangi sayfasında olursam olalım, eğer başka bir sayfada bir hücreye aynı ismi de vermediysem, ki farklı isimler zaten isim vermemizin sebebi farklılaşması. Dolayısıyla benim burada bir yukarıdaki hücrede yaptığım gibi Sheet 1'deki E3 hücresi, Sheet 1'deki Bursa hücresi gibi bir şey yazmama, formülü o şekilde yazmama ihtiyacım yok. Çünkü zaten özelleştirdim ben bu ismi. Peki arkadaşlar, bu Sheet 1 hücresinin aynı isimleri, hücre isimlerini özelleştirdiğimiz gibi ben Sheet isimlerini yani sayfa isimlerini de özelleştirebiliyor muydum? Evet. Ben Sheet 1'in hücresinde ne yapayım? Yine şehir ismi yapayım. Hatay yapayım mesela. Sayfa özelliklerinde görmüştük bunları. Sheet 3'e geldiğimde bu sefer ne yapacağım? Ben kendim elimle manuel olarak böyle gidip mouse'la seçmek yerine buraya matematiksel işlemi yazmak istiyorum arkadaşlar. Ben neyi biliyorum peki yazmadan önce? İşlem yapmak istediğim verilerin Hatay sekmesinde olduğunu biliyorum. Ve hücrelerinde şu ikisiyle işlem yapmak istiyorum diyelim. E3 ve E4 olduğunu biliyorum. Ya da E4 ve E5 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Geliyorum Sheet 3'e. Buraya eşittir diyorum. Aynı burada yazan gibi ben bir şey yazacağım. Ne diyeceğim? Hatay ismindeki sayfaya, Sheet'e git diyeceğim. Yanına ünlem koyacağım buna gitmesi için. E4 hücresiyle ya da E4 hücresinden diyeyim çıkaralım. Yine Hatay sayfasındaki ünlemi koyuyorum. E5'i çıkar diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın bana hemen işlemi döndürdü. E4 eksi E5. Hatay'a geliyorum. E4 eksi E5. Bundan bunu çıkardı. Hemen doğruluyorum bakın. E4 eksi E5 enter diyorum. 8260. Aynı veriyi verdi bana. Yani arkadaşlar bu isimlendirme ve yazı şekli dediğim gibi zaten mouse'la seçerek yani böyle elimizle manuel Hatay sayfasındaki ünlem E4 hücresi falan filan diye yani ileride yazmayacağız tabii ki ama yazım biçiminin bu şekilde olduğunu biliyor olmamız lazım. Yani bir formül gördüğümüzde böyle bir ismin ya da sheet isminin sonunda ünlem varsa o sayfaya git demek olduğunu biliyor olmamız lazım. Ya da ismi özelleştirdiğimizde bu şekilde sayfa ismini yazmadan direkt özel ismiyle ben o hücreyi çağırıp işlemler yapabileceğimi biliyor olmamız gerek arkadaşlar. Dolayısıyla temel işlemlerle ilgili arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bundan sonraki derste artık giriş sekmesine gelip belli başlı özellikleri inceliyor olacağız. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim.